ey yavrum, bu hayatın içerisine başına her şey gelebilir. Ama öyle bir şey var ki asla ve asla yapmaman gereken bir şey. Tabii hal böyle olunca da çocuklarımıza yüksek ama yanlış hedefler koyduk. Ağlıyorlar ama yine de programa Evet, devam evet. ediyorlar. Hepsinin verdiği mücadele aslında görünür olmak için. Neden 18 dakikada bir genç intihar ediyor? Amerikalı bir astrofizikçi ve tarihçi Michael Hart, Resulullah'ı 1. sıraya koyarken şu ifadeyi kullanıyor. Sen de Rabbine dön. Sen razı, Rabbin razı. Kullarımın içine gir, cennetime gir. Ama evlatlar bilmeliler ki benim annem, benim babam beni harcar, Rablerine asla karşı gelmezler. Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Gündemi ayetler eşliğinde okuduğumuz Ev Dersleri programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Hekaton'la Son Tango ve Ben Nesli kitaplarının karşılıklı analizlerini yaparak programlarımızı hazırlıyoruz. Sanıyorum kanayan yaraya parmak bastık. Bir farkındalık oluşturuyoruz. Allah'a hamdolsun. Vallahi benimle alakalı bir şey değil bu. Onun verdiği imkanları kullanıyoruz. Öğrendiklerimizi insanlara aktarıyoruz. Geçtiğimiz derste öz saygıdan bahsetmiştik. Öz saygının bu kadar abartılması çocukları yaşamlarında karşılarına çıkacak kötü sürprizlere karşı korumuyor ve aynı zamanda kaçınılmaz eleştirilere karşı da hazırlamıyor. Ve son olarak da geçtiğimiz derste şu soruyla bitirmiştik. Patronunuz yüce öz saygınızı korumayı umursayacak mı? İş dünyasında öz saygı hareketi diye bir şey yok. Eğer patronunuza kötü bir rapor sunduysanız rapor kağıdını çok güzel seçmişsin, rengine bayıldım diye karşılamayacak diyor Doktor Tüvenç. Evet. Ve kitapta, Ben Nesli kitabında çok güzel çarpıcı örnekler vermiş. Biz de zaman zaman işte aldıklarımızı paylaşıyoruz. Ofiste kendisine şaşkın gözlerle bakan genç bir çalışan müdürüne 3 yıl içinde şirketin başkan yardımcısı olmayı hedeflediğini söylüyor. Müdür de başkan yardımcılarının genelde 60'lı yaşlarda olduğunu söyleyerek bu hedefini isabetli bulmuyor. Ve bunu da çalışana söylüyor. Genç çok sinirleniyor ve beklentilerimi karşılama konusunda beni teşvik etmelisiniz diyor. Öte yandan eğer iş tatmin edici değilse şirketin başkan yardımcılığı bile onları tatmin etmiyor, istemiyorlar. Financial Times yazarı Barlow'a göre son yıllarda çalışmanın sadece para kazanma, aileyi bakma, toplumsal saygı kazanma yolu değil, kendi içinde zengin ve tatmin edici bir deneyim olması gerektiği fikri yayıldı. Meslekler artık sadece meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı seçeneği oldu. 2004 yılında ülke çapında üniversiteye hazırlık öğrencileri arasında bir araştırma, bir anket yapılıyor. Ve öğrencilerin çoğu diş hekimi, veteriner, din adamı, sosyal hizmet görevlisi, mimar ya da satış sorumlusu olmaktansa oyuncu ya da şovmen olmak istediğini yazmış ankete. Evet, aradan 20 yıl geçmiş ama şu an tekrar anket yapısı sanıyorum değişen bir şey olmaz. Aynı Aslında cevapları bence vereceklerdir. vardır değişen bir şey. Çünkü o üniversiteye hazırlık öğrencileri arasında yapıldı ya, şimdi ilkokul öğrencileri doğru, de inmiştir. evet doğru. Birçok çocuk eninde sonunda çok ünlü bir yıldız, işte şöhretli bir futbolcu ya da hiçbir şey olamazsa en azından çok zengin olacağını hayal ederek büyüyor. Gençlerin umudu başarının çok çabuk gelip kapılarını çalması. O yüzden dedim hani ilkokul seviyesine inmiş olabilir. Birçok televizyon programı da ünlü olup bir an önce şöhrete kavuşma saplantısını da besliyor. Besliyor. Şimdi de sosyal medya besliyor. Evet. En çok izlenen saatlerde tabii dizilerden arta kalan saatlerde yani. En çok izlenen saatlerde de işte adalarda yaşam mücadelesi verdirtilen gençler, bir tarafta stüdyoda hızlıca yemek yapmak zorunda olan ama birbirlerinin aynı zamanda rakipleri olan gençler. Stres altında. Stres altında. İşte ne bileyim yemek programlarına katılan gelinler, kaynanalar, bol hakaretler. Sunucunun işte çok memnuniyetle onları o hakaretleri izlemesi. Çünkü
Reytingler uğruna tabii uğruna. yapılan şeyler. Ne bileyim işte moda programları adı altında genç kızlar giyiniyorlar, geliyorlar. Hı hı. Hakaretler işitiyorlar. Ağlıyorlar ama yine de programa Evet, devam evet. ediyorlar. Hepsinin verdiği mücadele aslında görünür olmak için. Ondan sonra da ne oluyor? Fiziksel farkındalıklarını artırmak ihtiyacı hissediyor. İşte botokslar, dolgular. Estetik operasyonlar. Yani estetik Evet. operasyonlar. Yani kendilerinden memnun olmamak ilk şart. Aslında görünür olma isteği çok da kötü bir şey değil. Çünkü Değil. insanın doğasında olan bir şey. Kendini güçlü hisseder, özgüveni artar ve dolayısıyla da sosyal bağları da kuvvetlenir. Evet, doğru. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de görünür olmanın yeri var. Ama bunlar olumlu yönleri. Ama ya kontrol edilemezse? Aşırı ilgi beklentileri karşılanmadığında hayal kırıklıkları, stres, narsist davranışlar, yalnızlık duyguları, güvensizlik ortaya çıkar. Peki insan neden aşırı ilgi beklentisine girer? Böyle bir araştırma yaptığı zaman birçok sebebi çıkabiliyor ama burada benim dikkatimi çeken ve konuyu da özellikle getirmek istediğim çocuklukta yeterince ilgi ve sevgi görmeyen bireylerde. Bu ihtiyaç yetişkinlikte daha belirgin hale gelebilir diyor maddelerden bir tanesi. Profesör Doktor Acar Baltaş'ın gazeteci Mert İnan'la böyle söyleşi tadında yayınlanan bir kitabı var. Hayat en çok iyileri kırar. Oranın 5. bölümünde bir yerin altını çizmiştim. Okuyalım o zaman. Onu sana zahmet Tamam. bir okur musun? Güven, hayat yolculuğumuz içinde 3 aşamada oluşur. En önemli evre, hayatımızın ilk 2 yılıdır. 2 yaşına kadar olan dönemi nasıl geçirdiğimiz en mühim nokta. Güveni bir piramit gibi düşünün. Piramidin 5'te 3'ü henüz 2 yaşında oluşur. Geri kalan 3'te 2'nin yarısı hayat yolculuğu içinde, diğer yarısı da kurum içi ilişkilerde şekillenir. Ben Nesli kitabını okurken de bir bölüm vardı. Onun da altını çizmiştim. O da 2 yaşla alakalıydı. Bu ikisi kafamda eşleşti. 2 yaşla ilgili bir şey var. Yabancılara Amerikan kültürünü tanıtan bir kılavuz var. Adı Kültür Şoku ABD. Bu kılavuzda şöyle bir bölüm var. Bir yabancı bir parka gidiyor. Orada ağlayıp mızmızlanan 2 yaşında bir çocuk görüyor. Yani 2 yaşlarında bir çocuk görüyor. Evet. Annesi geliyor çocuğa diyor ki eve gitmek ister misin? Çocuk hayır diye bağırıyor ve annesi çaresiz bir şekilde tekrar geri gelip banka oturuyor. Yabancı hayretler içerisinde karşılamış bu durumu. Ama kılavuza göre bu gibi olaylar Amerikan kültürünün bir parçası. Çocuk böylece hem kendi sorumluluğunu hem de kişi olarak sahip olduğu önemin edincini kazanıyor diyorlar. Buraya bolca ünlem koyalım. 2 yaşı güven olarak Acar Baltaş Hoca da mimledik. Burada 2 yaşı mimledik. Şimdi bir ayetimiz var, onu okuyalım. Anneler çocuklarını 2 yıl emzirsinler. Çocuğa Allah tarafından verilen bir hak anne sütü. Bebeğin sadece fiziksel sağlığı için değil, duygusal ve psikolojik sağlığı için de çok önemli. Yani emzirirken annesine dokunacak, annesinin kokusunu alacak. Tam burayı hazırlarken aklıma şey geldi. Kasas suresinin 7. ayetinde Musa Aleyhisselam'ın annesinin işte vahiy aldığı o ayetler benim en sevdiğim surelerdendir Kasas suresi. Şimdi tam ayrılma aşamasında Rabbimiz diyor ki onu emzir ve sonra da işte bir sandık içerisinde nehire at. Bunu düşündüm bugün, aklıma bu geldi. Tam o ayrılma aşamasında emzirmesini istiyor Rabbimiz. Yani belki çocuk o yolculuğunu güvenle yapacak, emzirildi. Anne vicdanen biraz daha belki rahat olacak, emzirdi. Hani bu ayet geldi aklıma. Allahu alem. Ben böyle bir sonuç çıkarttım. Şöyle bir araştırma yapılmış. Anne sütünü yeterince alamayan bebeklerde duygularını kontrol edebilme daha zor olabilir ve bu da ilerleyen dönemlerde kaygıya eğilim veya güvensizlik hissine, sosyal çekingenlik veya duygusal ifadede
zorluklar yaşayabilir diyor araştırmalar. Ve bebeklik döneminde yeterli fiziksel temas ve duygusal destek alamayan çocukların ilerleyen yaşlarında, bak bebeklik döneminde alamadı, ilerleyen yaşlarında empati geliştirme ve zor duygusal durumlarla başa çıkma konusunda da zorlanabileceğini göstermiş araştırmalar. O zaman soralım şimdi kendimize. Modern çağda, yani modern dönemde Allah'ın emaneti, korunmasız, savunmasız olarak bize verdiği, emanet ettiği ve onların en doğal hakkı olan emzirme yoluyla beslenme ihtiyacını karşılayabiliyor muyuz? Sorunları konuşuyoruz ya, hani sorunları tespit etmeye çalışıyoruz biz şu anda. Bu tamamen hani bugün tevafuken gelişen bir olay. Yani Rabbim böyle bir şeyleri çağrıştırdı. Biz bunu yapabiliyor muyuz? Başarabiliyor muyuz? Çocuklarımıza gerçekten 2 yaşına kadar işte Rabbimiz emretti. Emzirde de bunu yapabiliyor muyuz? Yoksa çocuk da yaparım, kariyer de yaparım diyerek kariyerimizi öne alıp işte mamalarla, şunlarla, bunlarla falan sırf hani ihtiyaçları görülsün diye o şekilde mi besliyoruz? Sorunları tespit ediyoruz, sorunlar üzerinde konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu 0-2 yaş vurgusunu Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamız da eşcinsellikle ilgili bir kitap yazmıştı. O kitapta da çok üstünde duruyor. İnşallah hocamızla da bir program yapacağız İnşallah, bu konuyla ilgili. bize söz verdi hocamız inşallah. Eğitim psikoloğu Michel Borba şöyle diyor. Çok sayıda aile çocuklarını terbiye etmenin onların ruh sağlıklarına zarar verebileceğini düşünüyor. Ve ben nesli, ben neslini yetiştiriyor diyor. İşte istedikleri oyuncaklar alınmazsa kriz geçiren 2 kardeşi örnek vermiş Doktor Twench'te. Peki anne neden böyle bir davranışa katlanıyor diye soruluyor. Cevabı da People dergisi veriyor. Tekmelemeyi ve bağırmayı tutuşturan kıvılcım, çocuklara açık sözlülüğü ve güveni ödüllendiren bir kültürde yükselmeleri ve başarılı olmaları için gereken şeyi verebilir diyor. Yani çocukların kriz anlarındaki bağırma ve o öfke nöbetleri bir iletişim biçimi olarak görülmeli ve bu davranışların uzun vadede belirli olumlu özelliklerin gelişmesine de katkıda bulunabileceğini söylemiş dergi. Burada tekmeleme ve bağırma bir kıvılcım gibi görünüyor. Bu bir metafor. Bu kıvılcım çocuğun içinde var olan enerjinin bir göstergesi. Eğer bu enerji doğru şekilde yönlendirilirse çocuğun hayatında olumlu bir itici güç olabilir. Anne de inatçı ve ne istediğini söyleyen çocukları, ağacın gövdesine yaslanan çocuklara tercih ederim diyor. Evet, bu da bir metafor. Evet. Anne de bu cevabında bir metafor kullanmış. Daha pasif, başkalarına muhtaç, başkalarına bağımlı, kendi fikirlerini dile getirmeyen böyle bir çocuk olacağına elbette ki öfkeli ve inatçı olsun diye böyle bir kabul içerisine girmiş. Evet. Diğer bir anne de sadece uslu bir çocuk olmasını değil, kontrolün onda olduğunu ve seçim yapabileceğini hissetmesi lazım diyor. Evet. Enes bin Malik radıyallahu anh çocuk yaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuştu. Bir gün kendisine bir görevi veriyor Resulullah ve o da arkadaşlarıyla oyuna dalıyor ve o görevi yerine getirmeyi unutuyor. Enes radıyallahu anh şöyle söylüyor. 10 yıl Resulullah'a hizmet ettim. Bana hiçbir zaman bunu neden yapmadın, bunu neden yaptın demedi diyor. Bizler Allah tarafından alemlere rahmet olarak tescillenmiş Resulümüzün örnekliğine izin vermedik. Vermedik, evet. Amerikalı bir astrofizikçi ve tarihçi Michael Hart bir kitap yazdı 1978 yılında ama daha sonradan hani güncellenerek de basımına devam edilmiş kitabın. Kitabın ismi genellikle Türkçe'ye dünyanın en etkili 100 insanı olarak çevrilmiş. Dünya tarihine yön veren en etkili 100 kişiyi sıralıyor ve her birinin etkisini detaylı bir şekilde tartışıyor. Michael Hart, Resulullah'ı 1. sıraya koyarken şu ifadeyi kullanıyor.
Tarihte hem dini hem de dünyevi anlamda bu kadar başarılı başka bir lider yok. Ona yakışır bir ümmet olmayı, onun sancağı altında toplanmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Amin inşallah. ABD'yi tanıtan Kültür Şoku kılavuzunda dünyanın birçok ülkesinde aileler topluma uyum sağlayan ve söz dinleyen çocuklar yetiştirmek durumunda olduklarını düşünüyor. Ego sahibi küçük çocuk, uygun davranışlar gösteren bir vatandaş olarak şekillendirilmelidir. Bu ilkeyi benimseyen ABD, fırsatları değerlendirmeye muktedir bireyler yetiştirmektedir yazıyor. Eğitim profesörü Doktor Tvench, oysa bütün bu değerlerin bir felakete dönüşmesini izlemek çok kolay diyor. Evet, Ve örnekler veriyor. Evet, buna uygun bir örnek. Time dergisindeki bir makale, anaokulunda polise gerek var mı diye soruyor. Oyuncağı geri vermesi istenen bir anaokulu çocuğu bağırarak masayı deviriyor ve kitaplarını arkadaşına fırlatıyor. 6 yaşındaki bir başka anaokulu öğrencisi de küfür ederek, yani argolu bir şekilde "kapa çeneni" diyor öğretmenine. Teksas'ta okul bölgesi raporları 39 okulda %93 anaokulu çocuklarının 5 yıl önceki çocuklara kıyasla daha duygusal ve davranışsal bozukluk sergilediklerini belirtiyor. Bunun kökeninde yatan nedeni, tabii bir sürü neden var. Biz bunları konuşuyoruz zaten. Çocukların evde istedikleri gibi davranmalarına bağlıyor Doktor Tvench'te. Evet, ABD'nin zaten ilacı olsa başına sürerdi. Neden 18 dakikada bir genç intihar ediyor? İşte kitaptan, hikmetten o kadar uzak kaldık ki bu modern çağda. Başucu kitabımızı öyle çıkarttık ki hayatımızdan. Her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık. Şimdi önceliği fırsatçılığa verdi, dikkat edersen, değil mi? Biz de, onlar şimdi fırsatçılık dedi ya, biz de önceliği fırsatçılığa verdik. Çünkü çağdaş dünya bizi fırsatçılığa yönlendirdi. Fırsatçılık bir kişinin karşılaştığı durumları kendi çıkarlarına uygun şekilde değerlendirme eğilimi olarak tanımlanır. Hani biraz önce saymıştık ya, işte anne sütünü alamayan çocuklarda neler olur? Bak, Evet. Bu davranışın arkasında da, fırsatçılık davranışının arkasında da korku, güç, empati eksikliği, bazen suçluluk gibi karmaşık duygular bulunuyor. Birey doğru ve yanlış arasındaki çizgi görmezden geliyor. Pandemide marketlerin talan edilmesi tüketiciler tarafından, ama o raflara konulan ürünlerin fahiş fiyatlarla üretici tarafından oraya getirilmesi, efendime söyleyeyim ev kiralarının anormal derecede artmalarını artık bizim normal kabul etmemiz, bunların hepsi fırsatçılıktı ve Allahsız yaşantımızın sonuçları. O yüzden çok fazla şikayet etmeye de aslında hakkımız yok bizim. Tabii hal böyle olunca da çocuklarımıza yüksek ama yanlış hedefler koyduk. Evet. İşte şunu ol, bunu ol, şu mesleği yap, o meslekte daha fazla para var diye. Bugün bunu çalışırken şöyle düşündüm. Bir huzur evinde, fark etmez, ya da evinde, ordinaris profesör, ki o ünvan da kalktı ama bunu düşünmemdeki amaç gelebileceği artık, yani kendine biçtiği kariyer hedefinin artık en son noktasına ulaşmış bir kişi. Ömrünü işte insanlığa harcamış. Öyle olduğunu düşünelim. Kariyerini yapmış, faydalı işler yapmış ama artık emri hak geldi, vacip oldu. Kendisine koyduğu en yüksek hedefe de ulaşmış. Şimdi ne olacak? Yani girişin olduğu şu hayattan bir de mutlaka çıkış olacak. Bu herkes tarafından bilinen ve itiraz edilemeyecek bir gerçek. O gün cehennem de getirilmiş olur. O gün insan doğru bilgileri hatırlar ama o doğru bilgilerin ona ne faydası var? Şöyle der: ah keşke şimdiki hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım. O gün Rabbinin ona verdiği azabı kimse veremez. Onun vuracağı bağı da kimse vuramaz. Rahmetiyle kuşatır ama azabı da çetindir Rabbimizin. Ey kalplerim mutmain olan kişi. Kalpler nasıl mutmain olurdu? Allah'ın zikriyle, yani Allah'ın kitabıyla hemhal olmuş kişi diyor Rabbimiz orada. İşte şu meslekten, şu eşraftan,
şu cemaattan, şu tarikattan hiç öyle bir hitap yok. Hayatını yaratıcısının koyduğu kurallarla saygı ve sevgi çerçevesinde yaşamış olan kişi diyor Rabbimiz. Sen de Rabbine dön. Sen razı, Rabbin razı. Kullarımın içine gir, cennetime gir. Fecr suresi 23 ve 30. ayetleri okuduk. Şimdi soruyorum sana. Hayatta bundan daha büyük bir hedef olabilir mi? Olmamalı. Hayatta bundan daha büyük bir hayal olabilir mi? Olmamalı. Olmamalı. O sebeple Rabbimizin hem ailelere hem de birbirimize karşı yüklediği görev ve sorumluluklar vardır. Bunları vasiyet ya da tavsiye olarak Kur'an-ı Kerim'de hani kullanımları var. Ama bu tavsiye bize işte anlam kaybına maalesef uğramış. Hani yaparsan da olur, yapmazsan da olur gibi değil. Farz. Birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye edin diyor. Yani Rabbimizin emri o. Rabbimiz kıyamete kadar hükmü sürecek olan bu muhteşem kitabımızın içerisine Lokman Aleyhisselam'ın adını verdiği bir sure yerleştirmiş bu muhteşem kitabımızın içerisine. Çünkü onun söylediği sözler çok hoşuna gitmiş. Geçen hafta bahsetmiştik ya hani üst kuşak vardı, biz vardık, alt kuşak vardı. Üst kuşağın alt kuşağa hani bir miras olarak devretmesi gereken bir öğüt okuyacağız şimdi Lokman Aleyhisselam'dan. Okumadan önce bu 1 numaralı öğüt ne hakkında olabilir diye düşündüğümüzde hayatın kendisiyle, amacıyla, anlamıyla alakalı bir şey olmalı. Yani hayatı yaşarken içinde kullandığımız araçlarla alakalı olmamalı. Mesela ölüm döşeğinde yatan, ölümü bekleyen bir kişi için buzulların erimesi, iklim sorunları, ekonomik krizler hiç onun umurunda bile olmaz. O artık geride kalanların hayat araçlarından biridir. Bir gün Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür. Yavrucuğum dedi. Oğlum demedi. Oğulcuğum böyle tadında, o kıvamda bir hitapta bulundu Lokman Aleyhisselam. Tamamen sevgi diliyle yapılmış bir hitap. Rabbimizin de çok hoşuna gitmiş bu hitap. Ve bir tebliğde bulunacak. Çok tatlı, güzel bir ifade kullanmış. Bunu neden kullanmış? Niye bize onu örnek gösteriyor? Çünkü kıyamete kadar bize örnek. Neden? Çünkü biz de ey oğulcuğum, ey yavrum, ey kızım, kızcağızım, kızcağım artık ne diye hitap ediyorsak onlara şöyle bir öğütte bulunacağız. Bu hayatın içerisine başına her şey gelebilir. Her türlü günaha girmiş olabilirsin, çıkacak olabilirsin. Ama öyle bir şey var ki asla ve asla yapmaman gereken bir şey. Rabbine karşı, seni yaratana karşı, onun yakınına, onun düğününe hani şirk dediğimiz asla ve asla kimseyi ona denk koyma. Onun konumuna yaklaştırma. Kimsenin önünde eğilme. Kula kulluk etme. Kimseyi ilah edinme. Bak bunlara çok dikkat et. Bütün yanlışların tölere edilebilir ama bu asla. Çünkü cehennemliklerin dilinden dökülen pişmanlık sözlerini de bildiriyor. Rabbimiz bize Şuara suresinin 98. ayetinde biz sizi alemlerin Rabbi ile denk tuttuk. Bu alemde en belirgin olan gerçeklik bizim sahibimizin, yaratıcımızın, ilahımızın Allah olduğu gerçeğidir. İlmiyle, iradesiyle kainatı ayakta tuttuğunu hepimiz her gün görüyoruz ve şahit oluyoruz değil mi? Bu dili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kullandı. Onun bir hadisi var. Onu hatırlatalım mı? Ey Abdülmenaf oğulları! Kendinizi Allah'a karşı koruyun. Ey Abdülmuttalip oğulları! Kendinizi Allah'a karşı koruyun. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Allah'tan ne dilersen dile ama benden bir şey isteme. Zira ben Allah'a karşı sizi kurtaramam. İki parantez içinde yaşadığımız bu hayatta herkesin birinci kaygısı bu olmalı. Bu mu peki? Yok, bu değil. Bizim birinci kaygımız evlatlarımızla ilgili. Biz açtık ya hamdolsun kurtulduk biz. Biz şimdi artık onları dert ediyoruz. Kendimizi biz kurtardık.
Bu arada da tabii ki birbirimizle ilgili kaygılarımız olacak. Çünkü biz bir şekilde birbirimize bağlıyız. Ama bu bir numarada değil. Hani ben neslini konuşuyoruz ya. Tam olarak burası. Biz ben beni burada dememiz gerekiyor. Ama bunu evlatlarımıza da bildirmemiz gerekiyor. Onların da bilmesi gerekiyor. Onlar da bizden aldıklarını kendi nesillerine aktaracaklar. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Tahrim suresinin 6. ayetinden alıntı yaptık. Eğer diyorsak ki ben cehenneme gireyim, önemli değil ama yeter ki oğlum kurtulsun, yeter ki kızım kurtulsun. Bu ancak bir cahilin sözü olabilir. Yani Allah'ın gazabından haberi olmayan bir kişi ancak bunu söyleyebilir. Bilmiyorum var mı ama o da. Suçlu kişi şunu çok arzu edecek. Keşke o günün azabına karşılık fidye olarak çocuklarını verebilse, karısını, kardeşini, kendini koruyup kollayan grubunu ve yeryüzünde olan herkesi verebilse de kendisini cehennemden kurtarabilse. Sıralama nasıl gitti? Evet, Evlat. Yani en değerliden başladı. Ondan sonra eşler, ondan sonra kardeşler. Yani o günün derdi ve sıkıntısı bireyseldir. Bu kişi bilecek ve bunu da nesilden nesile biraz önce de söylediğim gibi geçişini sağlayacak. Babaların babası İbrahim Aleyhisselam. Onunla ilgili 5 tane ders yapmıştık. Evet. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Amin. İleri yaşıma rağmen bana evladı hibe eden Rabbime hamdolsun diyor ayette. Evlat hem Rabbimizden hibe ama aynı zamanda da fitne yani sınama aracı. Ey iman edenler! Dikkat edin, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar olabilir. Ateş hattında kalır iman edenler. Evlatlarıyla en büyük çatışmayı da onlarla yaparlar. Yakup Aleyhisselam gibi evlatlarıyla ne kadar ağır imtihanlar yaşadı. Ama evlatlar bilmeliler ki benim annem, benim babam beni harcar, Rablerine asla karşı gelmezler. Şimdi sana tekrar soruyorum. Çocuklarımız bunu böyle biliyorlar mı? Böyle düşünüyorlar mı? Biz de haftaya kadar bunu düşünelim inşallah. İnşallah canım. Ağzına sağlık. Çok güzel bir Senin program oldu. Senin de ağzına sağlık. Gündemi ayetler eşliğinde okuduğumuz bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hanelerinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.